Bugün zaman yolculuğu fikrinin en çetin iki düğümüne giriyoruz. Kendilik, kişisel kimlik ve nedensellik. Yani ben dediğimiz şey zaman içinde nasıl aynı kalır ve sebep-sonuç zinciri kırılmadan geçmişe gidip gelmek gerçekten mümkün müdür? Bu bölümün çıkış noktası, açıklama kısmında referansını verdiğim çalışmada hayal gücüyle kurulmuş bir karakter. Jennifer. Hikaye basit görünüyor ama taşıdığı soru ağır. Yaşlı bir Jennifer'la geleceğin bir Jennifer'ı tek bir kozmik şimdide yan yana dursa. Karşımızda iki kişi mi olur, yoksa aynı kişinin iki zaman kesiti mi? İlk refleksimiz şudur. Görüntüleri farklı iki kişi varsa iki ayrı varlık olmalı. Fakat zaman yolculuğu bu sezgiyi yerinden oynatır. Çünkü Jennifer'ın kişisel zamanı, onun yaşadığı, hissettiği içsel akış boyunca kimliği bir süreklilik gibi ilerler. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık. Hepsi aynı hayat öyküsünün parçalarıdır. Ne var ki dışsal zamandan, evrenin genel takviminden bakınca aynı anda iki Jennifer'ın bulunması tuhaf bir gerilim yaratır. İşte tartışma tam burada doğar. Parçalanmış gibi görünen bir zaman düzeninde benlik nasıl korunur? Bu ikileme felsefede sık sık başvurulan bir çerçeveyle yaklaşabiliriz. Örneğin David Lewis'in zaman yolculuğu tartışmalarında vurguladığı gibi, aynı kişi olma fikri tek bir noktaya değil, bir ilişki ağına dayanır. Bedensel devamlılık, anıların sürekliliği, psikolojik bağlar ve yaşam öyküsünün kesintisizliği. Jennifer, kendi kişisel zaman çizgisinde bu bağı taşır. Ama dış dünyada aynı anda iki görünümle belirdiğinde, bu defa kimlik dediğimiz şeyin yalnızca bedensel tekillikten ibaret olup olmadığı sorusu büyür. Eğer iki Jennifer'ı aynı kişi kabul edersek, kimliğin zamanın doğrusal akışına sıkı sıkıya bağlı olmadığını, daha doğrusu kimliğin tek bir andan çok, zaman boyunca uzanan bir bütün olduğunu söylemiş oluruz. Ama eğer onları farklı kişiler sayarsak, o zaman kimlik dediğimiz şeyin bir süreklilik değil, belki de birbirine bağlanan durumlar toplamı olabileceğini kabul etmeye yaklaşırız. Aynı isim, benzer anılar, benzer beden ama yine de iki ayrı birey. Buradan nedenselliğe geçince iş daha da karışır. Çünkü zaman yolculuğu çoğu zaman yalnızca geçmişe gitmek değildir. Aynı zamanda nedensel döngüler üretme riskidir. Sebebi belirsiz bir etkinin ortaya çıktığı, sonucun sebebi doğurduğu o meşhur kendi kendini yaratan hikayeler. Bu tür döngüler klasik sezgimizdeki sebep-sonuç düzenini alt-üst eder. Peki paradokslardan kaçış var mı? Popüler kaçış yollarından biri çoklu dünyalar fikridir. Geçmişi değiştirdiğimde kendi zaman çizgimi bozmak yerine paralel bir dalda yeni bir tarih başlatırım. Böyle düşünürsek, bir evrende Jennifer başarılı olurken başka bir evrende başarısız olabilir. Her karar farklı bir olasılık dalını gerçekleştirir gibi görünür. Ancak bu yaklaşım yeni bir soru doğurur. Bir evrende verdiğim kararlarla şekillenen ben, başka bir evrende bambaşka seçimler yapan ben ile aynı mıdır? Kimlik, gezdiğimiz zaman çizgileri kadar çoğalıyorsa, ahlaki sorumluluk ve benlik sürekliliği nasıl anlaşılacaktır? Bu noktada kuantum mekaniği tartışmaya yeni bir pencere açar. Süperpozisyon, belirsizlik ve dolanıklık gibi kavramlar, zaman yolculuğu hikayelerinde gördüğümüz kimlik karmaşıklığına güçlü bir benzetme alanı sağlar. Tek bir hikayeye kapanmak yerine, gerçeklik ve benlik üzerine daha esnek düşünmeye zorlar. Öte yandan, çoklu dünyalar yorumu gibi fikirler ilgi çekici olsa da, bunların yorum düzeyinde kaldığını, fizik camiasında tartışma ve araştırmanın sürdüğünü akılda tutmak gerekir. Zaman yolculuğunun fizik tarafında ise başka bir problem kapıyı çalar. Enerji korunumu. Bir kişi geçmişe gittiğinde, o dönemin evrenine fazladan kütle enerji eklemiş gibi görünür. Klasik sezgilerimiz bunu bir ihlal gibi okur. Kuantum düzeyde enerji kavramının daha ince bir çerçevede ele alınması gerektiği söylenebilir. Ama bu konu hala kolay bir cevap vermez. Zaman yolculuğu yalnızca nereye gittiğimiz değil, evrenin muhasebesini nasıl tuttuğumuz problemidir. İşin en uç noktası, genel göreliliğin izin verdiği teorik yapılarla gelir.
solucan delikleri ve kapalı zaman benzeri eğriler gibi fikirler, matematiksel olarak zaman üzerinde döngü olasılığını gündeme getirir. Fakat bu tür yapılar, kuantum dalgalanmaları altında kararlı mıdır? Uzay zaman dokusunda gerçekten bir kaçış kapısı olabilir mi? Yoksa teorinin sınırlarını zorlayan bir işaret mi? Bu sorular bizi kaçınılmaz biçimde kuantum kütle çekimi arayışına götürür. Makro ölçekteki uzay zamanla mikro ölçekteki kuantum dünyasını aynı resimde birleştirmeden zaman yolculuğu gibi uç senaryoları güvenle konuşmak zor. Sonuçta zaman yolculuğu yalnızca geçmişe gidip gelmek fantazisi değil. Kim olduğumuza, nedenselliğe nasıl inandığımıza ve evrenin temel yapısını nasıl anladığımıza dair bir sınavdır. Eğer bir gün bu sınırları gerçekten aşabilirsek, belki de en büyük keşif zaman makinesi değil, benlik, gerçeklik ve nedensellik kavramlarını baştan tanımlamak olacaktır. Bilinmeyenle yolculuğa devam etmek için kanalımıza destek olmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bütün bu fikirleri mecazlarla değil, teorik çerçevenin tam üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.